Hoppa. Oğlak zamanı şimdi bir de. Evet. Oğlaklarda var yavrular. Süsmesin bunlar. Süsmez. Yörük kültürü benim başlangıç noktam. Bu başlangıç noktası arkasındaki ağacın köklerini ifade eden bir dal, bir yaprak diyebiliriz. Arkasında bütün Anadolu'nun içinde yaşayan toplumların izleri var. İnşallah çekmişizdir. Alaf, Yörük şivesinde közlü alev demek. Anadolu'da ateşte pişmiş yemek bizim Göbekli Tepe'den bu zamana taşıdığımız tat kodlarımız aslında. O yüzden Alaf'ta ve birçok yerde yemek yaparken tek kullandığımız malzeme ateş ve odun. Dünyada birçok iyi şefle çalıştım ve bu şefler kendi kültürlerini anlatan şeflerdi. Kendi restoranımı açma vaktim geldiğinde en iyi yolun kendi köklerimi ifade etmek olduğunu fark ettim ve o yüzden Yörük kültürünü Alaf'ın merkezine koydum. Ama bunun yolunun sadece tabakta olmadığını, bunun bütünsel bir deneyime dönüşmesi için birçok dokunun ve devamında duyunun kullanılması gerektiğini gördüm o şeflerle çalıştığımda. Bunu bütünsel bir deneyime dönüştürmek için Yörük kültürünün yaşam biçiminden olan parçaları restoranın içine yerleştirip yemeklerle de bunu bir deneyime dönüştürdük. Anadolu atıksız mutfak ve atılmayan malzemeden, yokluktan çıkan bir mutfak. Bakır Anadolu mutfağında, Anadolu yaşam biçiminde atılmayan en değerli ev malzemesi. O yüzden bakır Anadolu mutfağında sürdürülebilirliğin en değerli temsilcisi. Osmanlı'nın son dönemlerinde diğer milletlerin tabakları da var yani burada. Bizim de masada kullandığımız, alafta kullandığımız bazı bakırlar Osmanlı döneminden bu zamana taşınan malzemeler. Bakırın sürdürülebilirliğini yaşam biçiminde gördükten sonra biz de alafta bakır üzerinden yola çıkarak kendi tasarımlarımızı yapmaya başladık. Anadolu'nun yaşam biçiminden ilham aldığımız renkler de var. Tıpkı bakır gibi. Eylül menüsü de işte bu renkleri ifade eden bir menü. Yazın kurutulan biberler, kışa saklanan malzemeler bizim Eylül menümüzde bazen bir pestil, bazen kurutulmuş bir toz olarak var oluyor. Anadolu kilimlerinde kullanılan motifleri de yemeklerin üzerinde bir dil gibi anlatarak ifade etmeye çalışıyoruz. Anadolu'da keşfi devam ettirmek bizim beslenmemizin, devam etmemizin, yeni bir şeyler çıkartabilmemizin en değerli tohumu. Denizli'yi keşfetmek için bir yolculuğa çıktık. Evet, kale biberi tatarımız. Kale biberi dolmamız çok güzel gözüküyor. Aynen. Allah! Bu kurutulup haşlanma. Evet, Bu normal tazesi. aynen. Bu da ayrı bir parlıyor. Bu böyle biberinin reçeli. Kırmızılaşmış. Aynen. Salçalı düşün, salçalı gibi. Kalede yol boyunca gördüğümüz biberler arabanın arkasına doldurup dükkana getirip aylarca bazen peynirle bazen helvayla birleştirdiğimiz denemelerle kendimizde bir sürece dönüştü. Bu açık renkler tam Taze evet, olduğu için. tam istediğimiz renge çıkıyor bunlar. Taze oldu mu? Böyle olur. Bir de güneş gördü mü? Çok güneşte bekletirsin. Öyle mi? Aynen. Sesi gördün mü? Mükemmel. Ve en sonunda karadutla ve birazcık çikolatayla en doğru dengeyi yakaladık ve Eylül menüsünde kendine yer buldu. Bir Tatar ustanın 100 küsür sene önce oraya gidip önce bir börek olarak satmaya başladığı, sonra bölgenin yeme ihtiyacından dolayı yoğurtla et suyuyla bir öğüne dönüşen yemek, Alaşehir kapama. Beni yani şefi heyecanlandıran taraf içinde 5 tane tekniğin olması. Önce yağlı bir hamur açılıyor. İçi dolduruluyor kıymayla. Börek gibi kapatılıyor. Ardından kızartılan hamurlar et suyuyla ıslatılıyor. Küçük bir taş fırın tandır var. Oraya konuluyor. Orada tütsüleniyor. Ardından yoğurt ve birazcık kırmızı biberle birlikte servis ediliyor. Bu her teknik aslında
kaşığa aldığımız, yediğimiz tek lokmadaki Alaşehir kapamada bize lezzet katmanlarını ifade ediyor. Ege bölgesinde yine keşifteyken Çal Bağ yolundan çıkan rekolteleri tatma imkanı bulduk. Çal Bağ yolu Türkiye'nin bordosu. İç Ege'nin tamamı aslında Türkiye'nin şarap haritasını oluşturan bir bölge ve böylece terroir'ın sadece iyi malzeme değil, çok iyi şarap da ürettiğini görüp Alaf'ın menüsüne Çal Bağ yolundan çıkan şarapları eklemiş olduk. Geleneksel yemekleri Alaf'ın mutfağına dahil ederken izlediğimiz yol sadece teknikleri değil, sadece yaşam biçimini değil, anlatılan hikayeyi de tabağa taşımaya çalışıyoruz. Kendi köklerimi takip etmek benim en değerli yol haritam oldu. Anadolu'da mevsimin belli dönemlerinde, belli bölgelerde, keşiflerde bulunuyoruz. Yani sahadayız aslında. Evin mutfağına girmeden Anadolu mutfağını öğrenmek mümkün değil. Ne kadar keşfedersek o kadar aslında bu göçün içindeki hikayeyi dolduruyoruz.